Kader değiştirilebilir mi? Bu soru bir magazin dergisinin testi olsaydı cevabınız büyük ihtimalle evet olurdu. Peki sınırdaysanız, sadece coğrafi sınırda değil, bir ülkenin yaşam standardının sınırındaysanız, 5 evden oluşan bir köyde yaşıyorsanız, etrafınız uçsuz bucaksız tarlaysa ve o tarlalar taşla kaplıysa, en yakın yerleşim yeri 2 saat uzaklıktaysa, köyün size yazdığı ile kaderinizi değiştirebilir misiniz? Belki bu sorunun cevabını doğru verebilmek için bir fark yaratana ihtiyacınız olabilir. Okula başlamadan önce çobanlık yapıyordum. Yani hayattan tamamen kopmuştum. Yani zaten okumayan insan yaşıyor denmez zaten. Bir haber aldım, dedi ki böyle bir okula çıkmış. Anası yetiştirici sınıf falan. Bir de Zekeriya Hoca sağ olsun, o bizim köye geldi. Ailelerimizle konuştu ve ailemizi ikna edip bizi okula getirdi. Zekeriya Ersoy, 2 öğretmen arkadaşıyla Mardin'e bağlı Derik ilçesinin Pirinçli köyüne 2000 yılında öğretmen olarak atandığında köyde ne doğru dürüst bir okul vardı ne de kalabileceği bir lojman. 7 köy ve 17 mezradan oluşan bölgede 8 yıllık okul olmadığı için yaklaşık 1000'e yakın çocuk okula gidemiyordu. Üç genç öğretmen Zekeriya Ersoy, Harun Onur ve Şenol Karaaslan karşılaştıkları bu durum karşısında hemen pes etmediler. Kalabilecekleri bir lojmanları bile yoktu ama akıllarında geri dönmek de yoktu. Tüm olumsuz şartlara rağmen önce köydeki çocukları toplayıp ailelerini tek tek ikna ettiler. En yakındaki yatılı bölge okuluna göndermeye çalıştılar. Bir sonraki sene ise köylüleri ikna ederek köydeki karakolun lojmanını el birliğiyle okula çevirdiler. Ve 8 yıllık eğitime işte böyle başladılar. Köylüler biz bir işin ucundan başlayınca, mesela bir ağaç dikme olsun, bir çevre duvarında olsun, hep beraber gelip bir işin ucundan da onlar tuttular. Her zaman bize köstek değil, destek oldular. Modern bir çalı kuşu hikayesi yazan 3 öğretmenin çabalarıyla köylüler eğitim sürecinin her aşamasına katıldılar. Çevredeki mezraların öğrencilerinin okula gelmesi gerektiğinde köylüler hem servis şoförü oluyor hem de araçlarını tahsis ediyorlardı. Bu aşamada köylülerin ve öğretmenlerin çabasıyla ilçenin kaymakamını ikna ettiler ve köye 9 derslikli bir okul binası kazandırdılar. 2010 yılına geldiklerinde 10 yıl önce 60 öğrenciyle tuğla koymaya başladıkları okulları 9 derslikli, 914 öğrencili, taşımalı eğitim veren kocaman bir eğitim yuvasına dönüşmüştü. Ama onlar bununla da yetinmediler. Köyde ve çevre mezralarda okuma yazma bilmeyen bir çocuk bile kalmasın diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu yetiştirici sınıf öğretim programını hayata geçirdiler. Okula gidemeyen çocuklar için, eğitim yaşı geçmiş gençler için bir sınıf açtılar. Ailelerini ikna ettiler ve yaşları kaç olursa olsun onları yetiştirici sınıfta toplamayı başardılar. Okula gitmek istiyordum ama işte kardeşim olduğu için göndermediler. Sonra okula geldiğimde yetiştirici sınıfa başladım. Şimdi de 6'dayım. Yetiştirici sınıfta eğitime başlayan öğrenciler yaş grupları ne olursa olsun temel eğitim aldıktan ve bir dönemi başarıyla bitirdikten sonra seviyelerine göre sınıflara dağıtıldılar. Yetiştirici sınıf öğretmenliği programında sonradan okula kazandırılan 8 öğrencinin 4'ü 8 yıllık ilköğretim bitirirken 4'ü liseye kayıt olarak eğitim programlarını sürdürdüler. Tüm bu çalışmalar sonucunda 7 köy ve 10 mezranın tamamında %100 okullaşma oranına ulaşıldı. Neticede geldiğimiz nokta, okulumuza taşıma yapan tüm köy ve mezralardaki okullaşma oranını %100 olarak gerçekleştirdik. Özürlü olan öğrencilerimizi rehberlik araştırma merkezlerine yönlendirdik. Herhangi bir şekilde okuldan kopmuş olan öğrencilerimizi yetiştirici sınıf programlarıyla, daha evvel Haydi Kızlar Okula programlarıyla okula bağladık.
Zekeriya Ersoy, Harun Onur, Şenol Karaaslan bir nevi kader değiştirici gibi çalıştılar. Hayattan hiçbir sürpriz beklemeyen çocukların en büyük sürprizi onlar oldular. Türkiye'nin güneydoğusunda ücra bir köyde doğudan yükselen bir ışık misali köydeki çocukların ışığı oldular. Yıllardır süren çabalarıyla, emekleriyle çocukların hayatlarında ve köyün makus tarihinde kocaman bir fark yarattılar.